Vikinglerin torunları, Abba'nın memleketi, Ikea'nın doğduğu topraklar, İsveç denince aklınıza bunlar geliyor olabilir. Ama bu buzlu kuzey ülkesinin ardında binlerce yıllık kan, barış, yenilik ve inanılmaz bir dönüşüm hikayesi yatıyor. Peki, bir zamanlar Avrupa'yı titreten savaşçı Vikingler nasıl oldu da dünyanın en barışçıl ve refah ülkelerinden birine dönüştü? Bu sır perdesini aralamaya hazır mısınız? Gelin zamanda geriye gidelim ve İsveç'in destansı yolculuğuna birlikte tanıklık edelim. Her şey 10 bin yıl önce son buzul çağının sona ermesiyle başladı. Eriyen buzulların ardından gelen ilk avcı toplayıcılar bu topraklara ilk adımlarını attı. Ama İsveç'i dünya sahnesine çıkaranlar şüphesiz MSS 8. yüzyılda ortaya çıkan Vikingler oldu. Bu korkusuz denizciler ve savaşçılar ejderha başlı gemileriyle sadece yağma ve ticaret yapmakla kalmadılar, aynı zamanda Rusya'nın temellerini atan Kiev Knezliğini kurarak Doğu Avrupa'nın kaderini şekillendirdiler. Baltık Denizi'nden Karadeniz'e uzanan geniş bir ağ kurarak tarih yazdılar. 11. yüzyıla gelindiğinde ise Viking çağı sona eriyor, İsveç yepyeni bir döneme giriyordu, Hristiyanlık. Pagan inançları yerini kiliselere bırakırken, ülke yavaş yavaş bir krallık olarak birleşmeye başladı. Ancak bu birleşme sancılı olacaktı. 1397'de Danimarka Kraliçesi'nin liderliğinde Norveç ve İsveç'i bir araya getiren Kalmar Birliği kuruldu. Bu birlik bir asırdan fazla süren Danimarka egemenliği ve bitmek bilmeyen isyanlar demekti. Ta ki sahneye genç bir soylu çıkana kadar Gustav Vasa. 1523 yılında Gustav Vasa, Danimarkalılara karşı başlattığı isyanla İsveç'i bağımsızlığına kavuşturdu ve modern İsveç'in kurucusu oldu. Sadece ülkeyi birleştirmekle kalmadı, aynı zamanda Protestan reformunu benimseyerek kilisenin gücünü kırdı ve monarşiyi güçlendirdi. Bu İsveç İmparatorluğu'nun doğuşunun habercisiydi. 17. yüzyıl İsveç'in altın çağıydı. Kral Gustavus Adolphus gibi askeri dehalar sayesinde İsveç, 30 yıl savaşlarında büyük zaferler kazanarak Baltık Denizi'ni bir İsveç gölüne çevirdi ve Avrupa'nın en büyük güçlerinden biri haline geldi. Ancak her yükselişin bir düşüşü vardır. 18. yüzyılın başlarında Büyük Kuzey Savaşı'nda Rusya'ya karşı alınan ağır yenilgi, imparatorluğun sonunun başlangıcı oldu. İsveç büyük topraklarını kaybetti ve gücünü yitirdi. Napolyon savaşları sırasında Finlandiya'yı da Rusya'ya kaptıran İsveç, 1814'ten sonra inanılmaz bir karar aldı. Tam 200 yılı aşkın sürecek bir tarafsızlık politikası. Artık savaşlar bitmiş, barış ve kalkınma dönemi başlamıştı. 19. yüzyıl yoksulluk ve büyük göçlerin yaşandığı zor bir dönemdi. Milyonlarca İsveçli, daha iyi bir yaşam umuduyla Amerika'ya göç etti. Ancak geride kalanlar ülkelerini yeniden inşa etmeye kararlıydı. Sanayi devrimi, demir ve ahşap kaynakları sayesinde hızla yayıldı. Sendikalar güçlendi, genel oy hakkı tanındı ve sosyalist politikalar benimsendi. 20. yüzyıla gelindiğinde, İsveç o eski savaşçı imparatorluktan çok farklı bir ülkeydi. İki Dünya Savaşı'nda da tarafsızlığını korumayı başardı ve bu süreçte endüstrisini daha da geliştirdi. Savaş sonrası dönemde ise bugün bildiğimiz İsveç modeli ortaya çıktı. Kapsamlı sosyal haklar, yüksek vergiler ve refah devleti anlayışı. Bu model, İsveç'i dünyanın en eşitlikçi, zengin ve mutlu ülkelerinden biri yaptı. Volvo, Ericsson, Spotify gibi dünya devleri bu topraklardan çıktı. Vikinglerin akınlarından imparatorluk hayallerine, büyük savaşlardan tarafsızlık politikasına ve refah devletinin inşasına, İsveç'in tarihi bir ulusun kendini nasıl yeniden icat edebileceğinin en çarpıcı örneklerinden biri. Savaşla anılan bir geçmişten barışın sembolü bir geleceğe uzanan bu inanılmaz yolculuk gerçekten de ilham verici. Bu tarihi serüveni beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde hangi ülkenin sırlarını keşfetmek istersiniz? Yorumlarda buluşalım. Hoşça kalın